Eren, öncelikle teşekkür ederim. Sabah saat 7:30 suları ve senin en sevdiğin vakitlerden biri. Gerçi daha erken. Ben sen daha erken dersin diye korkmuştum ama 7:30'da çektik. Teşekkürler tekrar. Ve Rica ederim. e, seninle ben şunu konuşmak istedim. Ters köşe ya da başka bir şekilde söylemek gerekirse ki galiba bu şekilde söylemek daha iyi olacak. Plot twist. Bu da nedir? İşte kurgu kurmaca eserlerde seyrin bir anda çok radikal bir şekilde değişmesi. Yani bunda belki yeni bir karakter giriyor, olayın belki akışı değişiyor ya da o zamana kadar varsaydığın, o zamana kadar süre gelen şeye dair yepyeni bir algı kazanmana dair bir olay oluyor. Yani tamamen değişiyor. Bunun spoilerları olabiliyor, olmayabiliyor ama değişiyor olayın akışı. Bu Covid-19'da galiba biraz öyle oldu diye düşünüyorum ben. Yani en azından halk olarak biz beklemiyorduk. Bu sanırım Time'ın 2017 değil mi? Böyle bir sayısı çıkmış Time'da. Yani önümüzdeki pandemiye hazır mıyız falan diye ama biz halk olarak beklemiyorduk bence. Ya da bilmiyorum belki devlet şeylerine gidiyormuş bu hayvan marketlerinde bir SARS türevinin olacağını dair şeyler ama ne Almanya'da da bir araştırma var. 10 yıl önce yapılan Robert Koch hmm, Enstitüsü'nün yaptığı bir hmm. araştırma da var bu konuyla ilgili. Evet. Ama halk olarak bence böyle bir şey ne bekliyorduk? Hani ben iklim krizinden bir şey hep bekliyordum. Yani seller olsun ya da İstanbul bağlamında yani deprem hala bekliyoruz muhtemelen. Yani hala da zaten yaklaşıyoruz bu gerçeğe ama salgın hiç beklediğimiz bir şey değildi ve bir gerçek plot twist yaşadık. Ve bakacak olursak aslında hani öyle de bir çağdayız ki böyle her şey çok hiper organize ediliyor. Modellemeler, planlamalar, projelendirmeler ki senin de biraz aslında profesyonel çalıştığın iş öyle bir şey. Yani modellemeler, iş planları, projelendirmeler yapmak üzerine. Ama biz yani tamamen plot twist oldu. Herkes bir anda yeni bir gerçeğe adapte olmaya çalıştı ki aslında muhtemelen insanların da en büyük marifeti, insanların değil bütün canlıların en büyük marifeti müthiş bir adaptasyon kabiliyetinin olması. Hem içgüdüsel ama biz insan olarak biraz daha bilişsel olarak da adapte olabiliyoruz. Ve yani bu böyle işte süper modeller, başlıklar, şemalar, dikotomiler, işte sonrasında da ne diyelim işte modellemeler ve işte algoritmalar, kümeler, bulutlar falan bir anda böyle bir anda böyle yeniden kodlanma ihtiyacı oldu bunların. Yeniden yeni bir duruma adapte olma ihtiyacı oldu. Ben bunlardan şikayetçi değilim. Bu insanların sofistike olmasının göstergeleri ama muhtemelen çok da doğru yönde gitmiyordu birçok şey. Ve şöyle bir durduk. Plot twist gerçekten bu bence yani. Ben senin bu alanda çalışan bir profesyonel olarak adaptasyon ya da duruma dair gözlemlediğin ya da kendi adaptasyonuna göre e, neler gördün? Bir profesyonel gözle, ben sonuçta bir halk ve deneyimleyen biri olarak biliyorum ama sen bu işin çok içindesin. Sen neler, nasıl yorumladın? Teşekkür ederim öncelikle tekrar. Ee, Ya burada esasında e, yani birçok parametre var düşünmemiz gereken. Yani sadece bir tane araştırmanın ya da sadece bir kaynaktan alınan bazı bilgilerin ya da bazı gözlemlerin yeterli olmadığı bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Çok daha başka açılardan da bakılması gereken bir konu. Çünkü bu pandemi ve pandemiyle birlikte gelen ilgili ekonomik krizler çok büyük problemler yarattı ve bir sürü bilinmeyeni ortaya çıkardı aynı zamanda. Yani bu krizler esasında global ama efektleri çok lokal esasında. Ona hyper local seviyesi diyebiliriz. Yani Öyle mi? tam evet, neighborhood level'ında aslında düşündüğümüzde hepimiz Hmm. evlerimizdeyiz. Küçük küçük yerlerdeyiz aslında ve artık ihtiyacımız olan belki de komşumuzdan alacağımız ekstra bir maske. Yani şöyle diyebiliriz. Belki de 20-30 yıl önce yaşanan bir dünyaya birazcık geri döndük. Dolayısıyla şimdi dönüp de hani kaynağını anlamaya çalışsak aslında tamam gelir eşitsizliğinden oluşan bir şeydi benim görüşüme göre. Yani en başından beri. Çünkü e, segmentasyon yaptığımızda toplumdaki bloklar içerisinde kimsenin aslında o kadar para kazanmasına gerek yoktu. Yani o paraya, o geliri X diyebiliriz mesela. Yani çok basit bir şekilde, çok primitif bir şekilde anlatacak olursak, mesela 4 kişiyiz ve
elimizde 400 bin dolar bir paramız var ve bir habitat kurup, bir ekonomik sistem kurup onun içerisinde yaşamak istiyoruz mesela. Ve bu 4 kişi içerisinde ben bu 400 bini dağıtmak yerine kendime 300 bin alıp diğer 3 tane tarafa da 33'er bin dolar veriyorum mesela. Şimdi ben çok güzel bir şekilde yaşamaya devam ederken o insanlar 33 bin dolarları bittikten sonra, ki benim 300 bin dolarım var, onların 10 katı kadar param var. Onlara her türlü baskıyı yapmaya, onlara her türlü istediğimi yaptırmaya, bu gücü elimde tutarak bu gelir gücünü, paylaşımın büyük kısmının bende olmasının avantajını elimde tutarak çok başka işlere girişebilirim. Ve bunun yanında yalan söylemeye başlayabilirim mesela. Yanlış şekilde yönetmeye çalışabilirim o insanları. Kendi düşüncelerim doğrultusunda mesela. Bu bir ideoloji olmak zorunda değil aynı zamanda, ama ideoloji olduğu zaman daha da tehlikeli boyutlara gidiyor. Çok aşırı siyasi, ulusalcılık veya din gibi faktörler girdiği zaman işin içine. Dolayısıyla bu insanlar aç kaldığı zaman da gelip benden bir şeyler, çünkü survival instinct, yaşama içgüdüsü, yaşamak için insanların elinden geleni yapmasına sebep olacağı için, yani avlanmak gibi mesela en primitifini düşündüğümüzde, ya da gatherer'ların işte bir şeyler toplaması falan gibi ilkel demeyelim ona, ilk Evet, evet. toplumlarda, ilk Tarihi düzenlerde. olarak ilkel. Evet, tarih olarak ilkel, davranış olarak bizden ya biz belki daha ilkel olabiliriz şu anda. Şu andaki insanoğlu yani, hani işte okyanusa plastik atandan daha bir ilkellik olamaz yani. E, Toplum düzeyinden başka. Dolayısıyla ben bu insanlar hayatta kalmak için de dolayısıyla gelip benden bu paranın bir kısmını tekrar istemek. Eğer iyice ölmek üzere kalırlarsa benden çalmak zorundalar. Yani bu yanlış bir şey olduğundan değil. Hayatta kalmak için yani. Çok primitif bir düzen şey Hı hı. düşünüyoruz çünkü. Bir hırsızlık gibi değil yani bu. Ve sonrasında da ben güvenlik önlemleri almak zorunda kalacağım. Ben de paramın bir kısmını artık evimin kenarına polisler koyacağım. Güvenlik güçleri falan. Yani iş çok tekrar karmaşıklaşmaya başladı. Aslında en başta tek bir tane yapmak gereken şey vardı. Ben 400 bini aldığım zaman eğer dördümüze 100'er bin lira versem, sonra bittiğinde tekrar kazanmak için imece usulü hepimiz uğraşabilirdik. Birimizin bir şeyi eksilse birbirimizi tamamlayabilirdik mesela. Ya çok basit bir Hı hı. equation var aslında. Hı Çok basit bir hı. denklem var aslında burada. Hı hı. En temelde bu olmadığı için dolayısıyla bu devlet sistemlerinin çok güçlenmesi, onların işte bunu suistimal etmeleri gibi, ya da çok zengin şirketlerin oluşması. Şimdi ilk etapta bizi birazcık işte yeni dünyanın düzenini kuruyoruz, işte girişimcilik bilmem ne, Apple böyle falan gibi şeyler söyleyip biraz gözümüzü boyadılar, ama sonradan onların da foyaları ortaya çıktı. O yüzden yani bütün paraların bu şirketlerde, Apple, Amazon falan, yani bunlar toplanmasına ya da bir insanın Aston Martin ya da Rolex alması gerekmediğine bu süreçte aslında farkına varmış oldu insanlar. Yani çünkü evdesin artık ve artık bir Aston Martin'in olmasının önemi yok. Çünkü tek önemli olan şey belki de bir dezenfektandı, belki bir kolonya veya bir maskeydi, ya da sadece hayatta kalmaktı ya da hasta olmamaktı Hı hı. mesela bir Hı hı. şekilde. Hı hı. Dolayısıyla bu tip şeylerin değerinin anlaşıldığına inanıyorum ben bu süreç içerisinde. Hı hı. Ve tabii ki şi- ülkeler de, hükümetler de çok dramatik bir şekilde yeni polisiler üzerinde, yani yeni yaptırımlar üzerinde ve regülasyonlar üzerinde çalışmaları lazım. İşte public health konusunda yeni bir yatırımlar yapmaları, eğitime ve ekonomiye yeni yatırımlar yapmaları lazım. Ve asıl yapmaları gereken şey de insanların tüketim modellerini bir reforma uğratmak, başka bir noktaya taşımak aslında. Peki Onları sence, eğitmek bu konuda. özür dilerim sözünü kesiyorum ama yani evet böyle bir algı şekillendi ama insanlar çılgınlar gibi online alışverişe de devam etti. Etkiler tabii ki, tabii ki. Bu çok çabuk olabilecek bir şey değil zaten. Yani belki bizler bile göremeyiz yani bunun olduğunu. Ama bunun olması için bu yolda, bu uğurda elimizden geleni yapmalıyız. Yani tabii ki birçok şey olacak, ama insanlar da anlayacaklar. Mesela bizim gibi insanların tüketimi en düşük düzeyde tutan, gereksiz tüketim yapmayan, hani çevreyi düşünen ya da bazen şey bile oluyor yani. Şimdi benim için işte özellikle ilk başladığım zamanlarda Amerika'da, Avrupa'da iş yapmak çok heyecanlı. Gidiyorum, toplantı yapıyorum falan. Ama son zamanlarda biraz daha ben de
kendi misyonumu ve vizyonumu oluşturmaya başladığım andan itibaren şey yapmaya başladım. Ya dedim ki acaba hani gereksiz bir uçak yolculuğu olacak mı ya? Bu hani ya illa böyle şey değil de ya işte çevreye zarar vermemek için uçmuyorum falan değil. Yani acaba gerçekten uçmasak mı ya? Yani bu ay mesela 4 tane yerine bir tane uçsak, 2 tane uçsak en azından. Gayet Yani çalıştığını gördüm şu gerekmediği anda. efendim. Şu anda çalıştığını öyle bir modelinde gayet yani Süpersin. 3 ayda Evet. kanıtlandı böyle bir şey. Evet, kanıtlandı. Demek ki olabiliyormuş yani. O yüzden biraz daha az uçsak mesela aslında dünyaya da daha az zarar vereceğiz. Daha az pislik üreteceğiz. Daha az yani o salınımlar falan yani Hı. hepsi o kadar çok değişecek ki bugün değiştiği gibi. Yani ben bir yandan da deminki sorunun hani sonuna gelirken yani bu gelir eşitsizliğinde bahsetmek istediğim konu şuydu. Yani hani burada insanlar ya Çin'de insanlar köpek yiyormuş, kedi yiyormuş, fare yenir mi efendim bilmem ne falan gibi konuşmalar var ya. Yani şimdi burada yine 2 tane farklı parametre var. Yani bir insanın kültürünün gerektirdiği şeyler yüzünden bir şey tüketiyor olması başka bir konu. Bunu seçmeli bir şeyse o insan için mi, optional bir konuysa bu başka bir konu. Ama bu insanlar eğer gerçekten e, eğer şöyle bir kanıya varıldıysa efendim eğer yarasa gibi, fare gibi bu tip kemirgenler veya XXX hayvan grupları, canlı gruplarını insan evladı tükettiği takdirde ondan geçebilecek hastalıklar ve varsa ve o tip canlıların tüketilmemesi gerekiyorsa tamamen biyolojik sebeplerden dolayı, bilimsel sebeplerden dolayı bunların tüketilmemesi lazım. Yani bir toplumla ilgili bir şey ya işte biz kedileri batıda besliyoruz, doğuda kedileri yemesinler gibi o bambaşka bir konu. Onlar başka bir platformda tartışılabilir Evet, ama ve ırkçılığa e, varacak kadar şey oluyor o konu. tabii ki evet süper doğrudur. Ama öbür tarafta bu insanlar yiyebilecek bir şey bulamadılar. Yani bütün Galiba o sorun artık yokmuş. Yani Çin'de yarasa yemeyecek kadar yani tabii işte kültürde olunca onu sorgulamıyor. Yani çok şey sıkıntı evet. Şöyle ya onu anlayabilmek için işte ben de şuna baktım. Yani bir yerden okuduğum bir şey değil bu. Açıp yani Covid öncesi Wuhan'daki o pazarın durumuna baktım. Oradaki röportajları izledim. Yani bunlar olmadan önce. Yani insanlara işte bir tane işte batıdan birisi gitmiş Fransız, İngiliz birisi soruyor. Yani siz bunları niye yiyorsunuz diye. O da diyor ki paramız yok yani. Hani yiyebilecek başka bir şeyimiz yok. Afford edemiyoruz. Yani Wuhan'da McDonald's var. Yani gidip McDonald's alamıyor. Yani yemek istemez miydi? Yani yarasa yerine McDonald's yemek bence isteyebilirdi. Ya da bir steak yemek ya da efendim başka bir şey tüketmek isteyebilirdi. Ama orada o sorulduğunda çünkü şöyle diyor. Aylık 8 dolar kira veriyorum. Yani 2 dolar McDonald's'a vermek gibi bir lüksü yok yani. O yüzden 0,020 sente gidip yarasa, fare artık ne varsa o tip bir şeyi tüketmek zorunda bu insan. Bu da şu yüzden yani eğer biz o insana ayda 50 dolar vermeseydik de işte 1000 dolar verseydik mesela yani iPhone yapacağız Çin'de 1 milyon kişiyi bilmem kaç çalıştıracağız zor şartlar altında demeseydi Apple mesela eğer gelir dağılımı eşit olsaydı o insanlar da onları tüketmek zorunda kalmayacaktı. Bu sefer dönüp satıcıya da bir soru soruyorlar aynı zamanda o röportajlar serisinde. Hani o zaman hani siz niye satıyorsunuz bunu diyor. Yani bizim de diyor satabilecek başka bir şeyimiz yok. Yani hani hayvancılık olsa affordable bir şey durum olsa onu üretecekler falan. Yani o insanlar onları da mesela tüketmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki birçok parametre var. Benim de asıl hani dikkat çekmek istediğim yer burada yine gelir eşitsizliğinden kaynaklandığını inanıyorum yani her şeyin. Yani hani onlar onları yedikleri için falan değil. Yani dünya bu şekilde olduğu sürece ya pandemiler, onlar bunlar milyon tane problem olabilir. Yani zaten olacak. Göktaşı düşebilir. Yani yine insanlar bu tüketim dünyasında İstanbul'da bir deprem olduğunda veya göktaşı düştüğünde de yine birbirlerini yiyecekler. Halbuki birbirlerine yardım etmek yerine. O eğer o para monetary policy kafalarında o şekilde parayla para politikasının gelişimi ve kendi bireysel para yönetimleri eğer bu şekilde olursa, eğer para bir motivasyon olmaktan çıkmazsa mesela, yani aslında biz toplum düzeyinde çözmeye çalıştığımız bir projenin, çözmeye çalıştığımız bir işin başarıya ulaşmasından sonra onun karşılığında bir kazanım elde ettiğimizde çok iyi hissederiz kendimizi. Yoksa o parayı kazanmak için yapmayız bu işi yani. Buradaki denklemin işte yeni doktrinlerle topluma anlatılması ve 10 yıllar içerisinde halkın biraz daha geliştirmesiyle kendisini bence bazı şeylerden kurtulacağız ama temelde böyle bir şey ve bugün yani senin de ifade ettiğin gibi ben hani şey düşünmüyorum.
Yani normale dönüleceğine falan inanmıyorum. Çünkü normalin bu olduğunu inanıyorum ama bu normal ama virüssüz normal. Yani bunun virüssüz versiyonuydu aslında normalimiz bizim. Yani şimdi gerçekten düzgün şartlarda, en iyi şekillerde, en verimli halimizde çalışabiliyoruz ve üretimimize devam edebiliyoruz. İşlerimizi devam ettirebiliyoruz. Yani fiziki olarak bir yerde bulunan insanların tabii ki işleri başka. Yani burada yine tartışırken hangi parametreler üzerinden tartışıldığı çok çok önemli. Çünkü gereksiz bir ofansiflik de algılanabilir. Öyle bir şey istemiyoruz kesinlikle. Hani cesur olmadığımızdan değil. Ama yani bir pilota evden çalış diyemezsin sonuçta yani. O yüzden hani tabii ki başka bazı iş kolları öyle çalışacak. Ya da bütün herkes evden de çalışsın demiyoruz. Ya da bir işte Walmart'taki bir kasiyer ne olacak peki? O da evden çalışamaz, uzaktan yapamaz işini. Dolayısıyla belirli bir şeye geleceğine inanıyoruz ama o kasiyerin de buradan bir kazancı olacak. O da yani hani daha rahat evden çalışsın, yeni sistemlere ayak uydurulsun gibi değil. Onun da günlük kazancı artacak ya da onun menajeri olan insanın ona yaptığı diskriminasyonu bir dur gelecek, bir dur denmesi gerekecek ve yavaş yavaş olan değişimler, sistemler bu şekilde gelişiyor diye düşünüyorum ben. Evet, hiç bak tam olarak bakmadığım bir yerden girdin sen. Gerçekten bunu beklemiyordum. Peki şeyin hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu işte data bulutları, algoritmalar bilmem ne derken bir anda bunlar böyle yeniden bir dalgalanıp yeniden şey alması gerekti. Beklenmediği, hazır olmadığı, beklenmedik dalgalara hazır olmadığı ve beklenmedik unsurlara karşı yeniden ne diyelim, yeniden dalgalanması gerektiğini keşfettik ve bu da galiba bir şekilde yeniden şey oluyor. Ama ben şunu çok aklıma geldi. Ee, Normalde hani biz bulut dediğimizde hep toplayan bir şey düşünüyoruz artık. Çünkü işte veri topluyor, bir şey depoluyorsun bilmem ne. Ama mesela Japon resimlerinde bu bulut çoğu zaman şey için kullanılır. Hani hem zaten bir negatif alan yaratır ya da bir o coğrafyalar da çok öyle bulutlu, sisli yerler ama şey için kullanılır. Potansiyel tüm gelecekleri ağırlamak için. Yani tek bir realite değil, olabilecek her şey içeridedir. Çünkü tam olarak tasvir edilmemiştir ve o bulutun içinde artık gelecekte ya da senin görmediğin bir boyutta her şey gerçekleşiyor olabilir ki müthiş bir şey bu bence. Ama bir yandan mesela Batı'yla karşılaştırdığımız zaman Batı resmiyle onda da bu horror ve QI denilen boşluk korkusu. Yani ne, düşünecek olursan bir batı sanat eseri, iyi bir eseri ya da hepsini düşünecek olursan moderne kadar hep bir böyle şey kompozisyondur, katman katman. Hiçbir boş alan yoktur. Boş alan hatta şeydir, profandır yani boş kalmamalıdır. O doldurulması gereken bir şeydir falan. Ben onu düşününce o da bana aslında şey geldi, enteresan geldi. Hakikaten bir bulutu artık yani bulut üzerinden yeniden düşünmek belki. Bir akümülasyon yeri değil ama olabilecek birçok potansiyele karşılamaya muktedir bir olasılıklar silsilesini taşıyan bir boşluk yani gibi. Evet, teknoloji tarafını da düşündüğümüzde aslında data konusu yani her zaman en önemli konuydu. Yani çünkü bir şeyleri anlamamızı sadece bir data sağlar. Yani son zamanlarda artık bunu daha da primitif şekilde anlatıyorum bazı şeyleri. Çünkü düşündüğümüz ya da vizyonumuzun gerektirdiği şekilde insanlara aktardığımız şeyleri çok kısa süreçlerde çok kompleks teorilerle anlatmak çok zor tabii ki. O yüzden ben de mesela şu örneğe vermeye başladım. Öyle düşünmeye başlayabiliriz. Şimdi mesela oturduğumuz mahallede, apartmanımızın çevresinde 100 tane hane olduğunu düşünelim mesela. 100 tane aile olduğunu ve onların bir tercihini anlamaya çalışalım. Şimdi muz mu istiyorlar, elma mı istiyorlar bu insanlar? Biz de onlara bunu tedarik etmek istiyoruz ve ben karar vermek istiyorum. Ben acaba muz mu satmalıyım, elma mı satmalıyım mahallemde? Bu 100 tane şeye bakınca, haneye ya da aileye bakınca. Şimdi bir data lazım bana. Yani nasıl anlayacağım? Yani kafama göre improvize yapamam. Yani şey diyebilirim belki hani çok ilkel düşünsem. Ya işte 50 tane muz alayım, 50 tane de elma alayım. İşte hangisi isterse falan ama öyle bir şey olamaz. O yüzden günümüz insanının da en çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi gerçekten konuyu birçok source'tan, bazı bilimsel şeylerle, verilerle, bazı duygusal düşüncelerle, vizyonla, misyonla harmanlayıp da bir şeye karar vermek konusunda bir yetersizlik var yani toplumda. Her zaman var tabii ki. Ve bunun da aşılması için birazcık analitik düşünce ve bunların hepsini bir araya getirecek bir bakış açısı gerekiyor. Yani biz de zaten onu kazanmasını istiyoruz insanların.
Şimdi bu business'a başlarken o zaman karar vermem gereken şey hangi ürünü seçeceğim. Bana yani satışını yapabileceğim şekilde. Dolayısıyla bir sormaya başlıyorum etrafıma. Benim kendi etrafımdaki 20 tane yere soruyorum ve hepsi de bana elma satın alabileceklerini söylüyorlar. Dolayısıyla böyle olunca da ben de elma alıp geliyorum. Çünkü %100 gibi geliyor bana o düşünce. Etrafımdaki 20 kişiye sordum ve onlar bana elma dediler. Ya da Instagram'da işte bir takipçi almak için ne yapılır falan. İşte arkadaşına falan soruyorsun. Ya da bir fikrin var. Arkadaşından fikir alıyorsun. Abi insanlar beğendi aslında falan. Hani yaptığım sanat eserini, çalışmayı diyor. Bir bakıyorsun orada 20 kişi var falan. Yani quantity ne kadar önemli zaten. Yani 20 kişinin beğenmesi de çok 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 önemli. Çok çok değerli. Bir kişi bile beğense anlayan 1 milyon kişiye bedel aslında. Ama yine hangi yönden baktığımıza bağlı olur. Yani eğer gerçekten büyük kitlelere ulaşmak istiyorsak mesela yine orada yine datayla çalışma yapmalıyız. Dolayısıyla elmaları aldık geldik. 20 tane sattık. Geriye kalan 80 tanenin aslında muz istiyormuş. 80 tane aile ve bizim business'ımız aslında çalışmamış oldu. Yani data ile ilgili efendim? O da bir ters köşe. Evet, battık yani orada aslında. Ama eğer 100 kişiye sorsaydık, bu 100 kişiden sample örnekler alsaydık, hepsine sorsaydık ne istediklerini, ondan sonra baksaydık ki %80 muz tercih ediyor mahalle, %20 elma. O zaman muza yatırım yapıp mesela muz satışı yapacaktık ve çözecektik konuyu aslında. Yani data burada o kadar önemli ki. Yani aslında günümüz şirketlerinin de ellerindeki en büyük asset datadır yani. Bütün şirketlerde bizim datalarımız var. Yani niye zaten Facebook ücretsiz bir hizmet ki? Yani aslında bizim datalarımızı yönettikleri için, bize reklamlar gösterdikleri için o şekilde bir iş Ürün biz modeli. oluyoruz. Çünkü Ürünüz, evet. Evet, satışımız da yapılıyor. Yani falan hani evet, öyle şeyler. filmlerde falan ortaya çıkmıştı öyle şeyler. Evet, gittikçe daha da creepy durumlara geliyor zaten. İşte telefondan işte keywordler almalar, işte bizim hani konuştuklarımızdan seçerek bize çeşitli targeted reklamlar göndermek falan gibi. Öyle durumlar da var. Ama tabii şunu düşünebiliriz. Yani mesela AI konusu, yani yine nasıl kullanıldığına bağlı datanın. Hani bu Evet, AI konusu da çok konuşuluyor. evet. Hep enteresan teoriler var falan filan. Negatifler var. Çok böyle iyimser bakanlar var. Evet, yani aslında şöyle bir şey var, tek bir şey var. Yani negatif, pozitif değil. Yani biz kitleleri eğittiğimiz sürece yine konunun başındaki eğitim gibi, yani o eğitimi verdiğimiz sürece bir problem yaşamayız. Çünkü AI'yi yapan kim ki yani? Zaten biz yazmıyor muyuz kodunu yani? Evet. Yani nasıl bizim kontrolümüz dışına çıkabilir ki yani zaten bizim ona öğretmediğimiz. Yani eğer ona racist ve diskriminatif olmasını öğretirsek öyle olacak AI zaten. Yani bizim elimizde tamamen ve eğer başarabilirsek, yani mesela San Francisco'da Intelligent Traffic Signal Control System var mesela. Onun gibi bir şey yaparsak da bütün trafiği düzeltmek için kullanırız AI'yı. Mesela 2 tane örnek vereyim. Mesela AI'yı çok böyle üzücü bir olay yapmaya programlarsak ve bir autonomous silah yaratırsak ondan mesela ve o artificial intelligence sistemin kendisini öldürmeye programlarsak yanlış insanların elinde çok büyük kitlelerin öldüğünü görürüz. Ama aynı zamanda mesela illa böyle kullanılmasına gerek yok. AI'ya yani yine tehlikeli bir şey olma ihtimali var eğer yanlış şeyleri söylersek. Çünkü yanlış anlaşılma var. Bu da çok benim için en enteresan örnek bu. Çünkü bakış açısı çok farklı. Kendi golüne ulaşmak için, kendi hedefine ulaşmak için AI destructive bir metot izleyebilir mesela. Yıkıcı bir metot. Ya o da şöyle olabilir. Biz mesela autonomous arabaya, intelligent kara bizi airport'a götürmesini söyledik en hızlı şekilde. Ve airport'a gittiğimizde artık hani gözlerimizde korku, kan çanağı olmuş gözler, yukarıda bir helikopter, arkada takip eden polis arabası falan görebiliriz mesela. Çünkü onun görevi bizi en hızlı şekilde götürmekti yani. En güvenli şekilde de götürmeye çalıştı belki ama en hızlı şekilde götürmeye çalıştığı için başımızı mesela güvenlik güçleriyle derde sokuyordu falan gibi. Yani birçok şey var AI hakkında, teknoloji hakkında konuşulacak falan. Ama burada en önemli şey tabii ki teknolojinin düzgün bir şekilde uygulanması ve datanın bu privacy konuları çerçevesinde paylaşılması ve kullanılması. Biz datayı yani şöyle, biz bu büyük teknoloji şirketlerinin kapanmasını, bitmesini ya da devletlerin yıkılmasını falan istemiyoruz. Hepsinin gerçekten bu zamana uygun şekilde polisiler geliştirip
bize her zaman değer verecek şekilde yaklaşmalarını istiyoruz. Yani Facebook bize şey diyebilir. Kardeşim ben sizin verilerinizi reklamda kullanacağım. Bak haberin olsun. Şunlarda da kullanacak. Şu anda yapıyorlar mesela onu. Ama keşke baştan deselerdi mesela bunu. Evet, o seçim şeyi çıkmasa çıkmayacaktı. Öyle bir şey anons etmediler. O sanırım patlak verdi bir noktada. Tabii Cambridge Analytica skandalı patlak verdi. Yani onun yanında patlak veren birçok şey var. İşte Apple'ın telefonları yavaşlatması da bir yani skandal. Onları itiraf etmeleri falan çok ayıp ya. Yani biz güveniyoruz, destekliyoruz, alıyoruz. Yani teknoloji falan yani biz bir şeyler aldıkça o teknolojiyi de desteklemiş oluyoruz aslında. Yani bir crowdfunding gibi Apple'ın da yaptığı. Çok büyük çapta, küresel çapta bir crowdfunding. Diyebiliriz ona. Çünkü diyor ki ya bak benim vizyonum bu. Gel bana paranı yatır. Gel benden al. Ben de sana yeni ürünler üreteyim. Dünyayı daha fazla connect, daha fazla bağlayayım. Ve o bağlandığında mesela yani olan şeyler bizim için çok önemli. Yani biz eğer gerçekten yani Amerika'da o yaşanan işte geçen günlerde yaşanan Minnesota'daki olayın videosunu görebiliyorsak işte o gerçekten o telefon yüzünden esasında. Ama sonra onlar bizi suistimal etmeye başladılar işte. Yani Çin'deki o çalıştırılan işte 18 yaş altı işçiler, çocuk işçiler işte kendilerini itiraf ettiler. Mahkemelerde bunların ifadelerini verdiler. İşte security breach'ler falan. Ya biz yine aslında temel olarak hakkımızı arıyoruz. Ne kadar data yönetimi, o bu şu cloud da olsa temel olarak ilk önce bütün büyük yapıların bence bir sistemlerini revize etmesi ve gerçekten bir reforma yönelmeleri gerekiyor. Bu da bizim yaşımızdaki insanların yavaş yavaş bu düşüncedeki insanların bu birimlerin, bu oluşumların yönetimlerine geçmesiyle zaman içinde olacak bir şey olduğuna inanıyorum ben. Benim senin dediğinden anladığım genel olarak böyle para merkezli ve korkunç sistemler yaratan bir sistemin insan merkezli, yani finansal bir şeyden de bahsediyor olsak, kültürel bir şeylerden de ne olursa olsun insan merkezli bir şeye geçmesini istiyorsun. Ben sana böyle bir soru da soracaktım. Yani İstanbul'da mesela hakikaten bir şeyleri yeniden kodlamak istesek, yani kodlamaya şeyimiz olsa, gücümüz olsa böyle ne gibi parametrelerden başlamak isterdin gibi bir şey soracaktım. Bu bazı strateji oyunlarında şey yapabiliyorsun ya, devlet yaratıyorsun. İşte orada bir takım işte para seçebiliyorsun. Bir şey gücü seçebiliyorsun. Ama bazı şeyleri de alçak seçiyorsun. Daha düşük seçiyorsun ve ne olacak bir bakıyorsun falan. Öyle oyunlar var ama mesela İstanbul'da şu anda yeni bir adaptasyon sürecine girebilmeyi yönetebiliyor olsam mesela nelerden başlardın gibi bir şey soracaktım aslında. Bu gerçekçi bir soru mu yoksa hayallerimdeki İstanbul nasıl kodlanır? Yani ikisinden de bahsedebilirsin, kesiştirebilirsin. Ama ilk önce aklına geleni söyle bence. Neyi en çok istediğini çıkar herhalde. Yani ya bu İstanbul'un görünüşünde bir sorun var yani bir architectural problem var. İlk önce ben onu düzeltirdim sanırım. Yani eğer imkanım olsa gerçekten ilk Onu önce deprem yapacak galiba. Bilmiyorum. yani evet maalesef katılıyorum yani o noktaya gelecek maalesef. Ama gerçekten tek aslında değiştirmek istediğim şey olurdu. Çünkü onun dışında tabii şöyle yani onunla beraber aslında Evet. ağaçların kesilmemiş olması falan gibi şeyler olacak ya ya da daha fazla ağaç ekilmesi gibi o evler olmadığı zaman daha LA'deki gibi mesela daha nasıl denir geniş bir yani düz alana yayılan bir şekilde daha alçak bir şey olması çok güzel olurdu. Architectural bir vizyonu olması. Çünkü arada aslında karar veren insanlar yüzünden aslında en başta yapılırken düşünsene bizim gibi birkaç insan olsaydı ya da Amerika'da, Hollanda'da, İngiltere'de falan olan insanlar gibi işini yapan bir insan olsaydı acaba oturup şey deseydi arkadaşlar ya bu bina yani bu olmaz arkadaşlar böyle bir bina. Ya bu berbat şey yapmayın lütfen. Siz şunu lütfen 2 kata indirin. Belediye başkanım siz izin vermeyin lütfen 2 kat üstüne İstanbul'a. Kurallar da çok önemli. Özellikle bir şehir planlamasında doğru insanların doğru kararlar alıp bu kuralların Evet. hakikaten istisnasız bir şekilde uygulanıyor olması. Ve Evet. medeni parametreler gözeterek elbette. Evet, konu yine hep aynı yere çıkacak. Yani Evet. o insanın da zengin olmasına gerek yok. O yüzden rüşvet alıp 5 kata izin vermesin, 2 kata izin versin falan. Yani bizim bu problemi çözmemiz için çok derinlerde ve temelde bu büyük şirketlerin ve devletlerin onların sorumluluk alması lazım. Yoksa adam da diyecek kardeşim ben rüşvet almak zorundayım falan. Yani biz onu kırmak istiyoruz. Yani niye almak zorunda kalsın ki? Yani Rolex almak zorunda değil aslında ama
hep o dürtüde. Ya da illa Rolex olmasına gerek yok. En baştan devletlerin yanlış ekonomi politikalarıyla beraber şey noktasında bu aslında. Yani 5 kişi, 4 kişilik bir aile geçinemiyor daha. O rüşveti daha onun için alıyor. Yani aslında rüşvetin alınış amacı o değil yani. Hani daha lüks bir şey alabilmek adına bir iPhone aldı falan bilmem ne falan ama konu o değil yani. Dolayısıyla bu yozlaşmanın bitmesi lazım. Bu da ancak eğitimle olur. İşte para düzenlerinin değişmesiyle falan. Neyse şeyde var mesela Salzburg'da gördüm. Salzburg'da o Mozart'ın evinin olduğu bir tane Mozart'ın doğduğu ve bir süre yaşadığı ev. Mozart House adı. Mozart Gewandhaus sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama Mozart House yazıyor üzerinde. Orası böyle bir küçük bir çarşı gibi bir şeyin içerisinde. Hani böyle Beyoğlu gibi bir yer. İşte orada dükkanlar var çeşitli. Şimdi McDonald's bakacağım böyle bir 7-8 sene önce falan gittiğimde hani bir yemek yiyeceğim falan böyle hızlı bir şekilde bir yerde. İlk defa da gidiyorum hani dedim hemen bir McDonald's falan yiyeyim. Yoksa hayatta yani McDonald's yemezsin yani oraya gittiğinde de. Tamam dedim hani bakıyorum bulamıyorum. Haritadan bakıyorum anlamıyorum falan. Bir baktım Mozart'ın evinin üzerinde böyle bir tane metal bir şeyin üzerine kazınmış böyle engrave edilmiş gibi böyle 1789 işte bilmem Kaiser bilmem kaç Mozart Amadeus bilmem ne falan o yazıyor böyle yani. O orada Mozart'ın evinin üzerinde ya. Şimdi McDonald's'ı bulamadım. Sonra haritaya bakınca anladım McDonald's'ın da tabelalarını koymamışlar hiçbir yere. Yani koskoca McDonald's. Tabii. Koskoca McDonald's yani. Hani şey diyebilir, kardeşim açmıyorum ben falan da diyebilir. Bilmem ne diyemez ama işte. Beyoğlu'nda Orada da öyle bir diyemez. uygulama varmış. Bu özel dönemine kadar sanırım. Sadece pirinç tabela. Yani sen gidip koca ledlerini 3 metreye 5 metre parlak evrenlerini kuramıyormuşsun. Şu an Evet. gayet yapılır öyle bir şey. Yani Evet. kural işi bu. Yani kuralı Evet. hakikaten yerinde Evet. alıp uygulama. Ve koymuşlar oraya. McDonald's yazıyor yani o metal plakada. Hani hemen kapısının yanında. Bir oradan anlayabiliyorsun McDonald's olduğunu. Camları da böyle kumarhane ve bet şeyleri olur normalde. Onlarda böyle tamamen siyah gibi bir şey. İçeriği de tam göremiyorsun. Hani şeyi de Boston istememişler. Hani yürürken de böyle içeride böyle manyak gibi yemek yiyen insanlar görme diye. Ve bu şekilde ne kadar girip ben alışveriş yapmasam da öyle yerlerden Chanel, Hugo Boss falan gibi yerleri de çok naif mi minimalist şekilde açmışlar ki hiçbirisi Mozart'ın hem üstüne geçmesin. Oradaki o dediğin gibi ledler, tabelalar saçma sapan bıraksan çünkü McDonald's'a her yeri kırmızı yapacak bilmem ne yapacak. Sarı yapacak. O adamı koyacak falan böyle. O palyaço gibi. O korkunç şeyi. Ve dolayısıyla ve hem öyle hem de orada gezmek o kadar güzel ki hiçbir şekilde hani peyzaj hiçbir şey bozulmamış. Tertemiz. Onu söylemek istedim. Ya çok güzel bir örnekti yani. Evet. Yani Yani evet, ilk önce Avrupa'nın bunu olayı düzeltmek. çirkin coğrafyalarda müthiş şehirler kurmak. Hepsi çirkin değil belki. İstanbul dünyanın hakikaten en güzel şehri bence. Evet. Ama Evet. hale bak neyse. Harika bir yer canım İstanbul. Yani İstanbul'da olmak çok acayip bir şey bence ya. Evet. Çok değerli bir şey. Yani inanılmaz bir his var yani. Ya bir şey var burada. Yani bilmiyorum. Bir şeyler hissediyorum burada. Tam tanımlayamıyorum. Belki 10 yıl sonra falan anlayabileceğim onu ama yani şöyle ben eskiden de hep aklımda vardı. Bağdat'a gitmek isterdim. Böyle şey gelirdi. Masalsı ve hani palmiyeler o böyle işte Kuzey Afrika'da Tunus'ta görmüştüm. Tunus'taki gibi böyle pencereler böyle şöyle küçük küçük şeyler var falan yani böyle çok tatlı bir yer. Hani oraya gidip orada bir işte ne bileyim bir çatıda Bağdat'ta bir kahve içmek falan hani oranın kahvesi hani ya hep böyle şeyler vardı aklımda. Ya gidemedik Bağdat'a mesela. Yani anlatabiliyorum değil mi? Hani bir trene binip oraya giden bir de tren vardı. Değil mi? Ee, Halep, İstanbul'dan biliyorsun. Halep'e de gidemedik ki Halep kalmadı yani. Evet, oralara da gidemedik. Ya umarım İran'a falan gitme imkanımız olur yani bu Evet. zamanlarda. O bir şey olmadan yani oradaki eserlere falan da. Dolayısıyla gidebiliyorduk. İstanbul'da birazcık oradaki masalsı şeymiş gibi geliyor bana. Ben sanki onun hani biraz daha batıdan bakınca sanki benim o Bağdat'ı gördüğüm gibi görüyormuş gibi. Çünkü arkadaşlarım ve tanıdıklarım falan da özellikle İstanbul'da olmayan insanlar çok şeyler. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan falan işte neredesin diye Eren dünyanın neresindesin şimdi peki? New York'ta mısın? Orada mısın? Burada mısın? İstanbul'dayım şu anda deyince wow İstanbul. Yani
New York'ta mısın deyince evet New York'tayım. Yani. Evet Eren ya ben de geçen sene New York'taydım. Ben de işte gelecek ay New York'a geleceğim falan gibi bir muhabbet. Ama İstanbul deyince onların gözlerinde bir ışıldama böyle wow Evet. işte ne kadar inanılmaz olurdu şimdi köprüden geçsem falan. O Evet. kadar önemli bir şey ki yani o Evet. basit bir şey bile. Yani evet. Dolayısıyla İstanbul çok harika bir yer ya. Senin de tabii bu arada yani projenin içerisinde de hem küresel anlamda düşünüyorsun hem İstanbul'a özel şeyler düşünüyorsun. Yani sen de İstanbul'u çok seviyorsun yani. Ben İstanbul'a, yani sen de dışarıdan gelmişsin, bilmiyordum ben onu. Ama ben de Evet. dışarıdan geldim. Bence o yüzden de bizim farklı bir perspektifimiz de olabiliyor. Burada hep doğmuş, yaşamış kişi belki sıkıntılarını çektiği için o şeyi algılayamayabiliyor, buranın büyüsünü. Ona da denk geliyorum ben. Ama benim için İstanbul hep taşınmak istediğim yer oldu. Ve yani hatta ben buraya taşınabilmek için böyle bir proje geliştirdim neredeyse. İlk başta ilk çıkma şeysi buydu yani. Çok uzun hikayesi var ama neticede buraya taşınmak niyetiyle burayı çalışan bir proje geliştirmek istemiştim. Tabii asıl projenin şeysi İstanbul ama şimdi bu Covid döneminde evden bu döneme dair, böyle zamana dair bir şeyler toplamak istedim ki seninle konuşmak da çok iyi oldu. Bunu göstereceğim galiba. Ben senin bu kart vizitini Ah her ya. yere kendimde taşıyorum. Bu benim her yere taşıdığım kalem kutum. Ve bu yayına özel de bunu da göstereceğim. Bu tişörtümü giymiştim. Ne kadar güzel bir tişörtmüş ya. Anlatırım aldığım yeri, belki hala vardır. Yani gidebildiğinde alabilirsin belki. Sen Keith Haring'i seviyorsun. Ben de hakikaten severim. Bu böyle Evet. primitif şeyler, manifestolar, şekiller üzerinden. Hmm, Evet. Onu da bir yandan söylemek istedim. Çünkü şu yüzden söylemek istedim. Sen bana bir share screen yap belki falan gibi bir şey demiştin. Öneri olarak. Evet. Bir Evet. şey göstereceğim ben. Ben Lütfen. dünden bunu belki yüzlerce kez falan izledim ve Hı hı. etkisinden çıkamıyorum. Bunu Lütfen. gösterebilirim. Ama bir yandan da sen de arkadaki şeyden bahsedebilirsin. Belki ben şu şeyi teknik olarak... Arkada konseri mi diyorsun arkadaki? Evet. Ya o Christian Scott'ın konseri. Christian Scott benim çok sevdiğim bir yeni nesil Miles Davis'ten Hı sonraki hı. şu anda da bir flugelhorn çalıyor. Trompet e, çok müthiş bir insan ya. Bak şeylerini acaba gözüküyor mu? Kıyafetindeki detaylar falan yani harika bir insan. Saçı Göremiyorum. falan da Ha, bu inanılmaz. African şeyler var gibi, öyle mi? Evet, evet doğrudur. Hmm. Ve çok da haklarını falan savunan bir insan aynı zamanda. Ben 2 kere seyrettim. Bir kere Blue Note'da görmüştüm. Bir kere de Avrupa'da Leverkusen Jazz Festivali'ne sanırım denk gelmiştim. Harika bir ekip tabii ki. Hepsi de çok genç. Berkeley'den mezunlar falan böyle zehir gibiler yani. İnanılmaz müzikler yapıyorlar. Hem de yeni yeni denemeler yapıyorlar. Tabii beni en etkileyen şeylerinden bir tanesi çok iyi müzisyenliğinin ve yenilikçiliğinin yanında bir tane eseri var, onu çok severim. KKKPD diye. Zamanında Christian'ı yaşarken Orta Amerika'da polisler işte alıp yine bu geçen hafta Amerika'da yaşanan olaydaki gibi yine aynı duruma düşünüp kafasına silah dayıyorlar. Kendisi de konserde anlatıyor bu hikayeyi. Ve sonra işte orada zaten bildiğimiz bir sürü olaylar, biliyoruz nasıl geliştiğini bunların. Ve orada Ku Klux Klan Police Department diye bir eser yapıyor. Gayet böyle yüksek tempolu ve yani insanı çok düşündüren, başka başka yerlerden alıp başka yerlere götüren ve bazı şeyleri sorgulamasını sağlayan bir eser. Kendisi de öyle sanatçı olarak. İstanbul'da da bu arada seyretmiştim. Hem Jazz Festivali'ne gelmişlerdi buraya. Ben de gidip yanına New York'ta da çünkü Blue Note'un hemen dışında dışarıda ben işte bir tane bira içerken böyle konserden bir yarım saat önce Christian Scott dışarı çıkmıştı. O da bir hava almak için. Orada bir 5-10 dakika konuşmuştuk. Sonra İstanbul'da da bir 5-10 dakika konuştuk. Aa, çok İstanbul'da güzel. içmedik ama bir 5-10 dakika. Ben de ya Christian ne yapıyorsun ya falan. Ya nasıl oldu New York'tan buraya falan filan gibi. Harika bir insanlar hepsi de. Aslında biraz da yani Miles Davis falan da olabilirdi orada ama genç bir sanatçının ve daha anlamlı bir şekilde olduğu için arkada boş duvar gözükmesi yerine bu harika insanları koymak istedim. Ellerine sağlık ve ben de hiç beklemiyordum. Bak, benim de paylaşacağım şey biraz ilişkili aslında. Hikayesini belki sonrasında anlatabilirim ya da öncesinde de anlatayım. Ya da sonrasında anlatayım. Dur.
Benim, Ekranı görüyorum. bu şeyi gördün mü? Benim ekran görünüyor mu Eren? Gözüküyor, evet. Ha, tamam. Bu belki yayını görmüşsündür. Bu Kidron diye bir çocuk. Hı hı. Şimdi şarkı paylaşmış. Şarkıyı da annesi yazmış. Yani bu olan olaylardan sonra annesi hakikaten kendi çocuğu için de endişe duyarak bütün Evet. hayatı boyunca bir siyah Amerikalı olarak yaşadığı tecrübelerden de ilham alarak bir şarkı yazıyor. Ve çocuk Evet. söylüyor ve bu çok viral oldu 2 gündür, 3 gündür. Bu yandaki Evet. çocuk da böyle müzisyen bir çocuk. O da ona eşlik etmiş ve bunu paylaştı dün bir tane şey. Dur, bunu izlemeni istedim hakikaten. I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind every day, I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've got enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. Böyle bir şey. Süper. Ya bu çok viral oldu ve ben böyle hani bu tarzda gelen reaksiyonlar da çok hoşuma gidiyor. Evet, profesyonel zaten onu yapılandıran müthiş sanatçılar da olabiliyor ama yani çocuğun annesinin yaptığı şey beni çok etkiledi. Hakikaten Evet. dün de belki yani 50 kere izlemişimdir, çok etkilendi. Sana da Evet. bunu yapmak istedim, interaktif yapmak istediğim şey bu oldu. Yani başka Çok yapacağım. teşekkürler. Harikaymış. Yani evet, yani hani bu reisizme sadece sessiz kalarak da destek olamayız buna karşı çıkma çalışmalarına. Bence biz de sesimizi çıkartmalıyız. Burada da çok güzel bir örneği var. Hepimiz sesimizi çıkartmalıyız ve sadece bu reisizm değil, sadece Afro-Amerikalılara yapılan değil. Bunun aynısı virüs yüzünden Çinlilere de yapıldı. Ya bu kadar nezaketsizlik olabilir mi ya? Çinli diye bir insan yani tartaklanabilir mi falan? Ya da bize de yapıldı. Bizim ülkemizde de başka çeşitli etnik gruplara, çeşitli şeylere. Ama ben bu ülkenin Avrupa ya da Amerika kadar ırkçı olduğunu, hani yoğun olarak olduğunu düşünmüyorum. Tabii yani çünkü bizim kültürümüzde çünkü öyle bir şey esasında yok. Yani Anadolu kültüründe Manyaklar yok. her yerde var, burada da var ama Evet. Anadolu kültürünün kendisinde yok esasında ama tabii ki onu kutuplaştıran durumlar oldukça yani o insanlar da olacaklar yani. Birbirlerinden nefret eden insanlar olacaklar. Halbuki bizim amacımız hep beraber bir şeyi çözebilmek. Yani başka bir yolu yok çünkü. Yani bunu hep beraber yapmazsak yapamayız. Evet. Öyle bir durum teşekkür var. Evet. ederim. Çok güzel oldu. Ben mesela başka bir şeyler anlatırsın diye düşünmüştüm. Bana da bir ters köşe oldu. Şu anda gerçekten çok mutluyum seninle konuştuğum için ve vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim. Bu Ben güzel de sabahta benim de bu saatlerin ışığını görmeme vesile oldum. Ben normalde kalkamıyorum bu kadar erken. harika. Çok sevindim. Eğer verimli geçtiyse bütün duygularımı aktarmaya çalıştım elimden Çok geldiği teşekkür kadar. ederim. Gerçekten çok güzel oldu ve şimdi dur, kaydı hafif hafif kapatacağım galiba ama konuşabiliriz. Çok teşekkürler tekrar. Gerçekten. Rica ederim.